Selamlar Türkiye'den ve tüm dünyadan kanalımı takip eden, izleyen, abone olan Nefis Lezzeti Tarifler ailesi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir poğaça tarifi vereceğim sizlere. Bir hamur işi yapacağız bugün. Ne yapacağız? Bugün yastık poğaça yapacağız. Çok güzel oluyor. Pufur pufur kabaran şöyle çok lezzetli bir poğaça yapacağız. Hadi hemen geçelim poğaçamızı hazırlamaya. Evet, yastık poğaçamızı hazırlamaya başlayalım. Şurada benim bir paket yaş maya var. Bakın yumuşadı. Ben bunu ılık suda beklettim arkadaşlar. Çünkü aldığım zaman derin dondurucuya koyuyorum. Ve erimesi lazım. Bozulmasın diye ben derin dondurucuda saklıyorum mayalarımı. Çünkü hemen kullanmayacaksanız atın buzluğa, dondurucuya. Gerekli olduğunda çıkarın. Şöyle döküyoruz. Bir tane yaş maya ıslattık. Ilık suda bekledi. Şöyle bir bardak su döküyoruz. Ve üzerine süt dökeceğim. 1 ve 2 bardak. Biraz ben çok çene yapacağım arkadaşlar. Çünkü çocuk seviyor benim. Burada da yumurtalarımız var. 2 tane yumurtam var. Bir tanesini sadece sarısı, bunu üzeri için ayıracağım. Bir tanesini tam bir yumurta ve bir yumurtanın beyazı da burada. Onu da ilave ediyorum. Üzerine yağımızı dökelim. Sıvı yağ kullanıyoruz. Poğaçalarda genelde çok lezzetli olur. Çok güzel kabartır. Şöyle bir su bardağı sıvı yağ. Çok yapıyorum ya. 2 tepsilik. Onun için biraz çok çana koydum. Üzerine bakın 2 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Tuz ilave ediyorum. Tuzunu biliyorsunuz, göz ayarı atıyoruz. Belli bir ölçüsü yok. Şimdi koyduğumuz malzemeleri çırpıcımızda bir çırpalım. 2 tepsilik yapacağım. Ölçülerim 2 tepsilik, yani o niyetle niyetlendim. İnşallah olur. Şöyle çırpıyorum. Tüm malzemeler birbirine karışsın. Tamam, bakın güzel bir çırpıcıyla karıştırırsanız çok kolay bir şekilde karışacak. Şimdi üzerine un ilavesini dökeceğiz. Onun da bir ölçüsü yok arkadaşlar. Yani size şu kadar gider diyemiyorum çünkü belli olmuyor un ölçüsü. Güzel bir çırpıyoruz. Yavaş yavaş ilave edeceğiz. İlk önce kaşık ile, tabii ki de ellerimiz batmaması için. Daha sonra elimizle yoğuracağız. Şöyle kaşık ile. Ama nereden baksanız 8-10 bardak un gidecektir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü benim ölçüm biraz çok. Şöyle kaşıkla güzel bir karıştıralım. Şöyle güzel karışınca biraz daha un ilave ediyoruz. Azar azar artık, çünkü koyulmaya başlayınca yavaş yavaş ilave edeceğiz. Kıvamını ayarlayacağız. Evet, bakın kaşıkla karıştırması artık bayağı zorlandı. Şimdi elimizle geçiyoruz. Kaşığımızda olan hamurları hemen döktürüyoruz. Ziyan etmek yok. Şöyle aldırıyoruz onları da. Tamamdır. Ve elimizle yoğurmaya geçiyoruz. Buradan undan yavaş yavaş ilave edeceğiz ve ayarını tutturacağız. Yavaş yavaş. Şimdi elimizle yoğuralım. Evet, poğaça hamurumuz. Bakın elimize yapışmazsa bilin ki artık hamur kıvamını almış. Gördünüz mü? Elimize yapışmıyor şu anda. Yumruklarken bu hamur ne demek? Artık olmuş demek. Ve un ilavesini artık kesiyoruz. Şu anda hazır. Şöyle düzleyelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi hamurumuzu kapatalım. Şöyle bir tabak kapatalım. Tabak kapatın, poşete geçirin. Ama böyle bir kapanması lazım ki havayla teması kesilsin ve kabarsın. Güzel bir saralım bir de.
Şöyle bir beze getirdim. Bakın şimdi böyle sararsak çok daha çabuk mayalanacaktır. Kapatalım ve mayalansın. Hadi bakalım devam edeceğiz. Şimdi bu mayalansın. Evet, poğaça hamurumuzu açtım. Bakın kızlar nasıl güzel kabarmış, görüyorsunuz mu? Çok güzel olmuş. Bu daha da kabaracak. Biraz da tepsi mayasında kabaracak tabii ki de. Evet, hamuru şöyle düzlerine bir çıkaralım. Oy, çok güzel olmuş. Şöyle toparlayalım. Hem fazla gazı çıksın hem toparlansın. Şimdi poğaça hamurlarımızı da ufak parçalar halinde koparacağız. Şöyle bakın, hop koparıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle buraya dizelim. Şöyle avucumuzun hemen dibinden şöyle koparıyoruz. Düzeltip hamuru hop hemen elimizle yine buraya koyuyoruz. Bu şekilde yapacağız. Evet, bakın bu kadar yaptık. 3, 6, 9, 12 tane. Bunu ayırayım ben de. Yer fazla daraşmalık. Hemen hazırlamaya başlıyoruz. Hemen bir tanesini alıyoruz. Bastırıyoruz şöyle. Güzel bir açtırıyoruz elimizle. Bakın yuvarlak, yüz yuvarlak açtık. Böyle açtık. Buradan koyuyoruz içeri doğru. Buradan da koyuyoruz. Buradan da koyuyoruz. Dört tarafından. Bakın bir de böyle üstünden bastırın. Çünkü şekli bozulmasın. Böyle hemen ters çeviriyoruz. Burada şimdi peynirimiz var. Burada benim lor peynirim ve toz peyniri, yani kaşar peyniri. İçine biraz işte ne koyacaksanız malzemeyi koyuyoruz. Ben lor peyniriyle kaşar koydum. Şöyle bakın. Şimdi bu açılan yerlerini de kapatalım ki dökülmesin malzemeler. İşte bakın yastık şeklini aldı. Bu şekilde. Çok kolay. Güzel bir açıyoruz. Oklavaya bile gerek yok. Bakın elimizle bile çok da güzel açacağız. İsterseniz oklavayla burada bak hazır ama gerek yok. Bakın bu şekilde yüz yuvarlak açtık. Güzel bir yastık poğaçamızı, hamurunu açtık. Şimdi dört köşesinden içine doğru katlıyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar, unutmayın. İçine doğru katlıyoruz. Şöyle gördünüz mü? Orta yerine malzemeyi ve karşılıklı bakın bunları böyle yapıştıracaksınız. Unutmayın. Böyle dört ucunda yapıştırdınız mı? Şu aralarında mümkünse yapıştırın. Çevireceksiniz. Alın size yastık poğaça. Bu da oldu. Evet arkadaşlar, yastık poğaçaları gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi bunlar tepsi mayasında mayalansın. Diğer hamurları şimdi çıkarıp onları da yapacağım. Evet arkadaşlar, biraz ben sıkıldım. Ve diğer poğaçaları da normal poğaça olarak devam ediyorum. Şöyle hemen bunlar normal poğaça olsun. Diğer tepside şöyle onları da normal. Lorum da bitti. Biraz peynir hazırladım. Hemen onları da şöyle yapıp haydi. Bunlar yastık, bunlar yorgan. Şöyle onları da hemen peynirledim. Evet. İşte bu kadar. Hazır bunlar da. Şöyle bunları da bu koca tepsiye koyuyorum. Biraz kocaman. İncelemedik fazla çünkü. İşte bunlar da normal poğaça olarak hazırladım.
Evet, şöyle gösterelim. Yastık poğaçalarımızı yaptık. Bir tepsi. Diğer poğaçalarımızı da normal poğaça olarak hazırladık. Bunlar bu şekilde. Diğerleri de normal poğaça. Şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Hemen şimdi yumurta sarısını sürelim. Bir yumurtanın sarısını ayırmıştık zaten. Birazcık içine sıvı yağ ilave ediyorum. Çok az. Hemen bir çatal yardımıyla karıştıralım. Açılsın. Yani sade yumurta da sürebilirsiniz ama şöyle biraz gevşesin ve açılsın yumurtanın sarısı. Hani sulansın biraz. Bu şekilde. Tamamdır. Hemen şimdi fırçamız burada ve üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle her yerine sürüyoruz. Yastık poğaçalarımızın. Evet. Çok güzel duruyor yalnız görüntü olarak. Ama tabii ben biraz sıkıldım. Diğerlerini normale döndürüverdim arkadaş. Biraz işte böyle çok fazla oyalanmayı sevmiyorum yani. Böyle mıncık mıncık çabucak yapıverim haydi. Gördüğünüz gibi bu şekilde yumurta sarılarını sürüyoruz. Bu kalan yumurta sarısı da bu poğaçalara sürülecek. Şöyle gösterelim. Yumurta sarılarını da sürdük. Şimdi yumurta sarılarını da sürdük ya. Burada benim çörek otum var. Hepsini tam ortaya şöyle bir çörek otu bastırıyoruz. Bu da yastığın düğmesi olsun. Tamam. Düğmeler de yapalım. İsterseniz zeytin koyabilirsiniz. Böyle kara düğme. Ama ben çörek otu bastırıyorum. Bu size kalmış. Susam da koyabilirsiniz tabii ki de. O da olur. Zeytin olur. Her türlü olur. Şöyle orta yerlerine biraz çörek otu koydum. Evet, şöyle yakın plandan da yastık poğaçalarımızı gösterelim arkadaşlar. Güzel oldu, güzel. Evet, yastık poğaçaları hazırladım. Şimdi fırın ocağımı çalıştıracağım. Biliyorsunuz davul fırında pişireceğim ben bunları. Davul fırının derecesi bozuk. İstediği kadar çekiyor ama ben kızardığında piştiğini anlıyorum. Siz kendiniz 200 derece fırında pişirebilirsiniz. Hemen şimdi ceyran ocağımı çalıştıralım. Bunu pişerken de diğer tepsinin yumurtasını ve çörek otunu süreceğim. Daha sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, çalıştık, çabaladık ama poğaçalarımızı da hazırladık. 2 tepsi poğaçanın ikisini de pişirdim. Bunlar yastık olanlar, bunlar normal poğaça. Ben yorgan. Onları da yorgan poğaça yaptım. Çok da güzel oldu. Şöyle gösterelim. Tabii yakın plandan da hemen göstereyim size. Evet, bunları önce pişirdim. Bu henüz sıcak, daha yeni çıktı. Yani poğaçalarımız böyle 2 tepsi poğaçamız çıktı. Biri yastık, biri yorgan. Evet, poğaçalarımızı yaptık. Tadına tuzuna bakmadan olur mu? Tüm videolarda olduğu gibi hemen bu yastık poğaçalarının da tadına bakacağım. Bu sıcak. Buna bakmayacağım. Bir tanesine bakmam yeterli. Aynı hamur. Aynı malzeme, şekli değişik. Tamamdır. Bir tanesini alalım. Oy, 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 oy. Maşallah maşallah. Çok güzel oldu. Tadına bakın. Yumuşacık. Fos fos. Mübarek. Çok güzel olmuş. Bakın. Hepsi süper. Fısır fısır kabarmış. Tadına bakacağız tabi. Evet, tadına tuzuna bakıyoruz. Tüm videolarımda olduğu gibi pişirdiğim tüm tariflerin tadına bakıyorum. Hemen bakacağım. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş. Vallahi güzel. Şimdi de yanına da bir çaydanlık çay misler gibi yiyelim. Uzun zamandır poğaça yapmıyorum. Vallahi özlemişim. Süper ötesi. İçinde de lorlarımız, kaşarlar erimiş. Süper olmuş.
Evet arkadaşlar, tadına tuzuna da baktım, muhteşem olmuş. Umarım beğenmişsinizdir yastık poğaça tarifimi. Zor gelirse bu şekilde yapın. Canı sıkılırsa yapmaktan normal poğaçaya döndürün gitsin, ama her türlü çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdilik benden bu kadar. Videomu burada bitiriyorum. Her zaman olduğu gibi bitirmeden önce ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone ol düğmesinden abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve katıl butonundan da kanalımıza katılabilirsiniz. Hadi bakalım, şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yine güzel tariflerde görüşmek üzere.